Neredesin sen şu anda? Şili'deyim. Şili bezi diyorlar ya, Şili'ye geldik. Suları almıyorlar. Köşk müdür nedir? Kameraman contayı değiştirmesin de. İlk defa bu balığı görüyorum. Kameraman görüyor musun bilmiyorum. Şu elinde böyle bir mont gibi bir şey var böyle. O adam sürekli bizi kolaçan ediyor. Abi güvenemedim. Gel yanıma alacağım. Ramazan aylarında yapılan hoşafla birebir aynısı. Anneme söyleyeyim bir denesin bakalım. İnşallah çok acı değildi. Bugüne kadar izlediğiniz bütün ritim performanslarını unutun. Güney Amerika ülkelerinde açlığınızı yatıştırmak için her zaman bu patates kızartması candır yazmışlar. Aman turist gibi gezmeyin, böyle farklı bir insan olduğunuzu belli etmeyin. Ama turist olduğumuzu nasıl saklayacağım? Böyle bir şey mümkün değil. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şili, Santiago'da gezimiz devam ediyor. Ha şunu derseniz Fevzi ben sana yemek ısmarlamak istiyorum. Fevzi ben sana kaldığın otellerin parasını ödemek istiyorum derseniz de aşağıda katıl butonu var. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Şili, Santiago'da dünya yemek turumuz devam ediyor. Bir aylık Ramazan ayı boyunca vakit geçirdiğimiz Sao Paulo'dan şimdi başka bir ülkeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şili'ye gidiyoruz. Şili. Yemekleri hazırla, ben geliyorum. Suları almıyorlar. Vallahi unuttuk suyu çantada. İçiyoruz abi. Şili bezi diyorlar ya, Şili'ye geldik. O bezler olmasın? Niye? Burada ne iş var ya? Çapıklar asmışlar. Ne bileyim abi, Şili bezi işte. Vallahi Şili'ye geldik ama Şili'ye hoş geldik ama soğuk bura. Ya biz böyle yaz yedi gibi geldik. Kameraman. Neyse hadi şu önce bir şehir merkezine bir bağlanalım. Normalde Uber şehir merkezine 15 Şili pezosuna götürüyor. Yani 15 dolar gibi düşünebilirsiniz. Otobüste 4 dolara şehir merkezine bağlanıyoruz. Abi güvenemedim. Gel yanıma alacağım. Sen girişinde öyle çantalar falan var ama abi bu Güney Amerika, Şili, özellikle Şili'yi çok böyle herkes şey yapıyor, bilmiyorum niye. İnşallah başımıza öyle bir olay gelmez. Çantalarımızı yanımıza aldık abi. Şimdi şehir merkezinde kalacağımız otele doğru yola çıkıyoruz. Otobüs bir yere kadar getirdi. 14 dakikalık bir yürüme mesafesi var ama metro ile otobüsle aynı. Uber'i çağırdık. Şimdi Uber'i bekliyoruz da Haval Jolyon diye bir araba. Bakalım nasıl bir araba gelecek, çok merak ediyorum. Şimdi bindik Uber'den, kalacağımız otele doğru gidiyoruz. Vallahi biraz Yusuf var ama yine de güveniyoruz. Yapacak bir şey yok abi, güvenmek zorundayız. Değilse olmaz yani, yolculuk yapamayız. Gidiyoruz abi. Geldik ama otel köşk müdür nedir? Kameraman contayı değiştirmesin de. Aman dikkat et. Abi otelin dışından korktuk ama böyle sanki böyle bir saray gibi otel. Size şöyle göstereyim. Burada böyle galiba büyük dedesinin büyük oğlu, işte dedesinin kaynının yeğeni. Böyle fotoğraflar var. Böyle bir köşk gibi. Şu odamıza bir bakalım. Böyle bir odada kalıyoruz. Böyle bir var. Camlar bu şekilde.
Böyle bir yatağımız var. Şunlara uyuz oluyorum. Şu havluları böyle yaptıkları için. Ondan sonra bizim için önemli olan duş. Böyle bir şey var. Şuradan biz sağlamayın. Brezilya'da biliyorsunuz ben bayağı bir... Abi bunları niye böyle ufak yaparlar ama iyi kötü işimizi görür. Bu odanın fiyatı 1300 lira. Hemen geldik otele. Yağmurlu hava altında çantalarımızı koyduk. Hemen kendimizi bir restoranta attık. Nereye geldin ya? He? Neredesin sen şu anda? Güney Amerika'dayım. Peki Güney Amerika'nın hangi ülkesindesin? Şili'deyim. Lan Şili'ye sen niye gittin? Türkler fazla oraya gitmek istemiyor. Ve çok fazla böyle soygun videolar görüyoruz. Ama ben yemek için dünyayı dolaşmaya devam ediyorum. Dünya lezzet yolculuğum Şili'de, Güney Amerika'da devam ediyor. Hadi başlayalım. Hemen Güney Amerika'nın en ilginç ülkesi olan Şili'ye gelir gelmez ben ne yaptım? Hemen Şili'de çok popüler olan bir menü tabağını söyledim. Şinitzel bir et, karamelize bir soğan, 2 adet yumurta. Dünyanın hiçbir yerinde yemedim. Çok ilginç olacak benim açımdan. Ve patates kızartması. Şili'de fazla yemek anlamında biz mutlu olmasak da farklı bir ülkeye geldiğimiz için mutluyuz. Yemeğimizi soğutmadan hemen başlıyoruz. Başlayalım mı? Hadi afiyet olsun. Şili sosumuz, Şili'de yemek nasip oldu. Vallahi şükürler olsun. İnşallah çok acı değildi. Anne. Dur. Şili sosunu Asya'da yiyin siz. Tayland'da, Endonezya'da. Şili sosunu Şili'de yemeyin. Dur. Şili'de güzel günlerimiz, en güzel günlerimiz, en tatlı anılarımız böyle olsun. Kameraman, öncelikle çektiğin şarj ekipmanlara dikkat ediyorsun. Arkamızda polis olduğu için rahatız ama yemek hakkında biraz açıklama yapmak istiyorum. Böyle yediğiniz zaman aman çok lezzetli bir yemekmiş gibi gelmiyor. Ama yine de böyle Şili'de bir öğünü yaptık diyebiliriz. Şili'de yemek turumuz devam ediyor. Hadi gidelim. Sabah kahvaltıda böyle çok efsanevi bir otelde kaldık. Böyle saray gibi böyle omleti falan sordular. Dedim bunlar ne güzel tavada bir şeyler getirecekler. Kameraman lütfen gelen omletin görüntüsünü göster. Omlet bunda geldi. Şöyle bir yoğurt var. Şöyle bir meyve var. Ekmek arası ince kaşar var. Kahve var, meyve suyu var. Bana afiyet olsun. Türk insanının kahvaltıyla ilgili yorumlarını ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Güney Amerika'nın en ilginç ülkelerinden biri olan Şili'nin başkenti Santiago'dayım. Farklı bir ülkeye, farklı bir şehre geldiğimiz için heyecanlıyız. Santiago'nun merkezi tarihi binalarla dolu. Bu binaların arasında yürümeye başladığınız zaman en fazla dikkat edeceğiniz şey telefonunuz, çantanız. İkinci olarak da o tarihi dokular arasında biraz Şili'nin yerel halkıyla iletişimde olduğunuz zaman mutlu oluyorsunuz. Ama biz havalimanından indiğimizden şehir merkezine gelinceye kadar herkesin bize uyardığı şey aman kameramanıza dikkat edin, aman telefonunuza dikkat edin, aman çantanıza dikkat edin. O nedenle çok böyle keskin ve sizinle konuşurken gözlerim böyle biraz fıldır etrafı kolaçan ediyorum. Kusura bakmayın. Şimdi kameraman şöyle yavaş çevir. Bakın bu şekilde etrafınızı tarihi binalar çevreliyor ve
Bu binalar arasında mutlaka yürüdüğünüz zaman mini sokak satıcılarına, böyle farklı farklı butik restoran, butik dükkanlara denk gelebilirsiniz. Şili mutfağı biraz bizim düşündüğümüz gibi zengin bir mutfak değil. Şili mutfağıyla ilgili birkaç böyle yemek var. Onları da sizin için deneyimleyeceğim. Şili, Santiago'da gezimize devam ediyoruz. Şili, Santiago'da gezimiz sona erdikten sonra gideceğimiz yeri bence çok ama çok beğeneceksiniz. Gezimiz devam ediyor. Kameraman yavaş yavaş böyle dönüyoruz. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz kot pantolonlu adam var. Kameraman görüyor musun bilmiyorum. Şu elinde böyle bir mont gibi bir şey var böyle. O adam sürekli bizi kolaçan ediyor. Kötü niyetli olabilirim ama mutlaka o adamda bir iş var. Çünkü arkamdan 2-3 defa gitti geldi ve ben bayağı bir tedirgin oldum. Burada biraz hemen görüntü çekip ara sokaklara dalıyoruz ama korkarak. Por mil empanadas, pollo 2 por mil empanaditas de pollo 2 por mil, 2 por mil, 2 por mil. Bugüne kadar izlediğiniz bütün ritim performanslarını unutun. Belki de gezdiğim dünya ülkeler arasında görmüş olduğum bence en iyi sokak müzik gösterisi diyebilirim. İnanılmaz derecede güzeldi. Bakın tüylerimde diken diken ve davullarında da Filistin bayrağı var. Şimdi sizi gösteriyle baş başa bırakıyorum. Yani biz 15 yıl öncesinde kullanıyorduk bu takvimleri. Hala kullanıyorlar. Şili'de gezmemize devam ediyoruz. Hemen hemen neresinde gezerseniz gezin mutlaka böyle bir sokak seyyar satıcılarına denk gelebilirsiniz. Yine böyle meydanın arka sokaklarında böyle tarihi bir bina içerisinde yine böyle ufak çaplı satış yapan ufak ufak büfeler var. Onları da görebilirsiniz. Bu arada da Şili'nin parası hakkında bilgi vermek istiyorum. Şili pezosu diye geçiyor. Pesosu diye geçiyor. Yani 1 dolar 1000 Şili pesosuna eşittir diyebilirim. Yani 950 gibi 900 yani 900 sent bir 1000 Şili pesosuna denk geliyor. Şili oldukça inanılmaz derecede pahalı bir ülke. Buraya program yaparken her şeyi düşünmekte fayda var. Santiago'da yine çok farklı bir sandviççi, sosisçiye getirdim. Burası bayağı popüler bir yer. Zaten Santiago'nun yemekler arasında böyle kendilerine özgü fazla bir yemekleri yok. Olabildiğince her yerde bir İtalyan mutfağı ve deniz ürünleri hakim. İtalyan mutfağı olarak da bütün sandviçlerine, yani bizim Türkiye'deki sosisli vari düşündüğümüz her şeye böyle farklı tatlar ekleyerek, işte avokado, inek eti, işte ne bileyim domates sosları ekleyerek böyle bir farklı sosisler yapmaya çalışmışlar. Ben bugün burada böyle bir inek etli bir tane bir normal sosisliği yermiş gibi sandviçin tadına bakacağız. Siparişimizi verdik, hızla bekliyoruz. This is curry. Okay. Mayonnaise Chili sos, yeah, okay, aynen. Güney Amerika ülkelerinde açlığınızı yatıştırmak için her zaman bu patates kızartması candır. Şimdi izninizle bu Türkiye'den oldukça farklı olan ve İtalyan usulü olan bu sosisinin tadına bakmaya başlıyorum. Abi böyle olmaz. Bu Türkiye'deki gibi değil. Bunu keselim bence. Dur.
Gördüğünüz gibi kavurma, üzeri avokado sos, domates ve mayonezi. Yemesi biraz zor. O yüzden göz önünüze yemeyeceğim. Şili, Santiago'ya gelirseniz bu sandviçlerden denemeyi unutmayın. Bana afiyet olsun. Diğerdeki restoranlarda hani ekmek masada olduğu zaman çorbayı çok ekmekle yediğiniz zaman şey derler ya, abi sen çorbaya para verme, ekmeğin parasını öde derler ya. Burada da bence peçeteye para isteyebilirler. Çünkü cidden peçete canavarı bir yemek diyebilirim. Fikrimi soracak olursanız mayonez olmamış ama domates sos, avokado sosu ete yakışmış diyebilirim. Ya çünkü şöyle bir şey düşünün, siz Türkiye'de et döneri yerken et dönerine böyle mayonez sıkar mısınız? Bence sıkmazsınız. Sadece tavuk dönere sıkarsınız. O da tavuğun hiçbir tadı olmadığı için o lezzetlensin diye yaparsınız. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Mayonezsiz bence daha güzel olabilirdi ama Şili, Santiago'ya günün birinde gelir misiniz bilmiyorum ama geldiğiniz zaman mutlaka bu sosisleri önce bir mayonezsiz, daha sonra mayonezi deneyebilirsiniz. Şişli, Santiago'da yemek ve gezi turumuz devam edecek. Az önce ben Şişli dedim değil mi? Olsun. Anladınız siz. Zaten gelir gelmez havalimanında da bildiğiniz üzere Şili bezi demiştim. Beni biraz idare edin. Güney Amerika'dayım. Son zamanlarda yaklaşık 15 kilometre Türkiye'den uzaklıktayım. Uzakta olanın hataları affedilir. Kendinize çok iyi bakın. Şili, Santiago'da yemek ve gezi maceramız devam ediyor. Yazmışlar. Aman turist gibi gezmeyin, böyle farklı bir insan olduğunuzu belli etmeyin. Abi benim gibi Şili'de nasıl bir adam yok? Belki sadece gömlek veyahut da bir şey sırıtabilir ama turist olduğumuzu nasıl saklayacağım? Böyle bir şey mümkün değil. Ama yine de korka. Çünkü bu Plaza'da Armas dediğimiz yerde o tarihi binaların önünde, kameraman şöyle bir dön. Bakın şu arkamdaki parkı görüyor musunuz? Binlerce insan böyle güzel ülkemin güzel yurt parklarında oturan emekliler gibi binlerce çeşit insan var. Hangisinin kapkaççı, hangisinin hırsız olduğunu bilemediğim için parka hiç girmiyorum. Hemen size Şili ile ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum. Şili'nin yüz ölçümü yaklaşık 750 kilometre kare. Yani haritalarda hepinizin böyle hatırladığı gibi ince uzun bir yer ama ince uzun olmasına rağmen oldukça büyük bir ülke. Nasıl söyleyeyim biliyor musun? Aslında Türkiye'nin haritasını göz önünde canlandırın. Türkiye kadar büyük bir ülke. İki eni, yani eninin en uzun noktası ise 350 kilometre. Coğrafi konumu olarak etrafında hep Ant Dağları yer aldığı için iklimi böyle Akdeniz karasal bir iklimdir. Sabahları böyle soğuk, öğlene doğru, akşama doğru da biraz güneş geldikten sonra tekrar soğuyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu kadar tarihi binaların olmasına rağmen, Güney Amerika'nın en uzun binasının olmasına rağmen Şili belki de dünyada en fazla deprem bölgesi diye geçen ülkelerden bir tanesi. İnşallah depreme yakalanmadan Şili'den ayrılırız. Dünya turumuz Şili, Santiago'da devam ediyor. Şimdi Plaza'da Armas'ta, Şili'nin Santiago'nun merkezinde böyle mini böyle sokak satıcılarını falan görebilirsiniz. Normalde hep kameraman çekiyordu. Kameraman biraz korktuğu için telefonu bana verdi. Hani kamerayı bana verdi. Ben biraz size böyle hani siz dolaşıyormuşsunuz gibi size göstermek istiyorum. Zaten Şili'nin Santiago'nun merkezinde çok fazla bu şekilde böyle mini sokak satıcılarını görebilirsiniz. Şili ile ilgili şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Şili'nin nüfusu toplam 20 milyon ama Santiago'da 5 milyon yani ve merkez civarında da 2 milyon 7 milyon kişi yaşıyor Santiago'da. Diğer şehirlerinde ise toplam 13 milyon kişi yaşıyor. Şili, Güney Amerika'yı düşündüğünüz zaman nüfusu az olan ülkelerden bir tanesi. Gezimize, yemek maceramıza devam ediyoruz.
Kameraman kendine dikkat et. Aman arkada hop hop. Bildiğimiz hoşaf, şeftali. Kameraman şöyle bir yaklaştır. Şu şekilde büyük ihtimal nektarin, şeftali gibi bir şey. Hoşaf suyu ve bildiğimiz bulgur. Bu üçüyle karışımıyla Şili Santiago'nun merkezine geldiğiniz zaman hep bu içeceği bulabilirsiniz. Ben hemen izninizle tadına bakıyorum. No alkol. No. Alkol yok. Ama bildiğimiz abi hoşaf çok güzel ya. Ramazan aylarında yapılan hoşafla birebir aynısı. Şili Santiago'ya gelirseniz bundan mutlaka ama mutlaka deneyin abi. Anneme söyleyeyim bir denesin bakalım. Bur demiştim ama aşurelik buğday olarak düzeltiyorum. Aşurelik buğday. Şeftali hoşafıyla abi şeker yüklebesi oldu ha. Allah inanılmaz güzel olmuş. Anneme mutlaka denettireceğim. Şili Santiago'nun merkezinde bulunan Central Market diye böyle Arjantin'de de aynı yeri görmüştük. San Telmo'da. Aynı ona benzer böyle balık pazarı ve içerisinde restoranların olduğu bir pazar var. İsterseniz Şili Santiago'ya gelip de burayı görebilirsiniz. Ama biraz Güney Kore'de bizim görmüş olduğumuz balık pazarı kadar büyük olmasa da yine farklı balıkları ve farklı deniz ürünlerini görebilirsiniz. Chanchorro. ¿Qué país? Hayatımda ilk defa he? ¿Qué país? ¿Qué país? Nacionalidad. Nasıl? Turco. Turco. Ya Turco. No Şili? No, peruano. Peru. Peru. Oo, next month. Evet, Next sí. month. Ya ya. Abi hayatımda ilk defa bu balığı görüyorum. Restoran içeride restoranların olduğu bölüm de var ama restoranların yan tarafında böyle farklı balık mini balık dükkanlarına görebilirsiniz. Biraz içerisi balık kokuyor diyebiliriz. Hani gördüğünüz gibi burada böyle bir 20'ye yakın restoran, farklı konseptlerde var. Deniz balığını herkes övüyor ama dediğim gibi benim şu anda hiç şeyim yok. Deniz balığı değil, yılan balığını herkes yani şey yapıyor ama ben şu anda bende balık yok. Midem çok kötü. Kusura bakmayın. Şili Santiago'da gezmemize devam ediyoruz. Böyle restoranlarda deniz ürünlerinde olduğu ve tabakların, biz bunu Japonya'da çok görmüştük. Bu şekilde tabaklamış bir şekilde de görüyorlar. Siz buradan dilediğinizi seçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Central Market'in dışına çıktıktan sonra da bu şekilde böyle bir pazar var. O pazardan da ve ufak böyle hediyelik eşya satan biraz turistlere yönelik bir şeyler var. Abi bu balık kokusu beni haşar etti ya. Abi vallahi çok kötüyüm ya. Neyse, Santiago'da gezimize devam ediyoruz. Şili, Santiago'nun merkezinde farklı bir restoranda yine farklı bir yerel Şili yemeği deneyeceğiz. Böyle bir salata sosu geldi. Böyle sıcak ulan ekmek yanmış ama ekmek soğuk. Yani neyse tadına bakıyoruz. İçerisinde değişik bir salata malzemesi var ama ne olduğunu bilemedim ya. İçerisinde büyük bir ihtimal kişniş olduğunu varsayıyorum o sosun. O da çok ağır oldu. Şimdi biz yemeğimizi beklemeye devam ediyoruz. Başlayabiliriz. Daí, aí eu não sabia como brincava desse de ladrão, você vai roubando, né? Só que eu vi que o último sempre leva o melhor. Porque daí você vai trocando, daí o último pega isso. Eti, inek eti, mısır unu ve patates püresi. Bana afiyet olsun. Az önce söylemeyi unuttum. İçerisinden bir tane de zeytin çıktı.
hazine gibi içerisinden tek tek şey çıkıyor. Bir sefer de yarım yumurta çıktı. Şu anda yemeği size bırakıyorum. Tadı sizce nasıldır? Yorumlarınızı bekliyorum. Deles, Yemeğimizi biraz güzel olması da yedik. Şimdi otele gidiyoruz. Yarın bizi bir yolculuk bekliyor. Yarın nereye gidiyoruz? Şili'nin Kalama şehrine gideceğiz. Oradan Atacama çölü var. O çöle gideceğiz. O nedenle otele gidip dinlenmemiz gerekiyor. Şili, Santiago'da gezimiz bitti ama yarından itibaren Kalama'da devam edecek. Videoyu burada bitiyor. Beni beğenip takip etmeyi, yorum yapmayı ve eğer bana yemek ısmarlamak ve kaldığım otelde Fevzi biz sana otelini tutmak istiyoruz derseniz yemeği hiç beğenmediğim için konuşamıyorum. Katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Şili'de gezimiz, maceramız devam edecek. Kameraman gidelim bir çay içelim lütfen.